Arkadaşlar herkese merhaba. Motorumuzun V-Belt uyarı yazısı bir süredir sekiyor. Normalde 18.000 kilometrede değişmesi gerekiyor. Süresi geldiğinde burada V-Belt yazısı sekiyor. 23.327 kilometre yol yapmışım. Yani 5.327 kilometre geçmişiz değişim süresini. Şimdi kayışımızı sökeceğiz. Genel durumu nedir? Hep beraber göreceğiz. Bugün motorumuza genel bakım yapacağız. Dış plastik lavazayı söküyoruz. Varitör kapağımızı aldık. Biraz kirlenmiş tabi doğal olarak. Filtremiz kirlenmiş. Arkadaşlar kayışımı neden 18.000 kilometrede değiştirmedim? Ondan da bahsedeyim. Bazı ustalar bu kayışın 18.000 kilometreden daha fazla gideceğini söylüyorlar. Yani 50-60 bin kilometre gibi çok ciddi rakamlar bunlar. Ben de ona istinaden test yapmak istedim. 23.327 kilometrede şu an motorumuz. Yani 5.327 kilometre değişim süresini aşmış bulunuyoruz. Şimdi sökeceğim. Ölçümünü yapacağım. Herhangi bir incelme, deforme falan var mı? Onlara bakacağım. Çok da fazla risk almak istemiyorum. Yani bu kayışın 50-60 bin kilometre gideceğine dair söylentiler var. Ama fabrika verileri bunun 18 bin kilometrede değişmesi gerektiğini söylüyor. Ya bunu mühendisler bilmiyor ya da bazı ustalar işkembeden sallıyor. Çok da fazla risk almaya gerek yok. Şimdi söküp kayışımızın genel durumuna hep beraber bakacağız.
Debriyajımızı söküyoruz. Evet arkadaşlar, her zaman olduğu gibi benzinle güzelce yıkayacağız. Temizliyoruz. Bakımını yapıp kapatıyoruz. Temizleme işlemimiz bitti. Şimdi toparlama aşamasına geçiyoruz.
tasımızı yüzeysel hafiften zımparalıyoruz. Balatalarımızın daha iyi tutunabilmesi için. Topluyoruz arkadaşlar. O-ringlerimizi takıyoruz. Oturduğundan emin oluyoruz yaylarımızın. Kontrol ediyoruz.
Arkadaşlar şimdi bu alanı da güzel bir şekilde yıkayacağız. Bugün Enmex'in detaylı varyatör bakımıyla beraberiz. Varyatör kayışıyla ilgili detaylar aktaracağım. Şimdi şu görmüş olduğunuz biraz önce üzerinde çıkan kayışımız. Bu kayış değişim süresini 5327 kilometre geçti. Neden geçti? Onu da şu şekilde açıklayayım. Bazı ustalar bu kayışın 50-60 bin kilometre kullanılabileceğini söylüyorlar. Ben de ona istinaden test amaçlı bu kayışın kullanım süresini uzattım. Hemen ölçüyorum. Ölçümünü yaptığımda kayışımız tam 24 ve yeni kayışımıza bakıyoruz arkadaşlar. 25 değişim süresini 5327 kilometre toplamda incelmiş arkadaşlar. Şöyle bakıyorum genel yapısına, genel durumuna. Sürtmeye başlamış artık. Zaten bir tokatlama sesi geliyordu. Bloğa vuruyordu şu şekilde. Şuradan da özellikle kayışımızın birleşmiş olduğu, yani imalatında birleştirilmiş olduğu kısımda bayağı bir belirgin hale gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi kayışımızın içinde çatlamalar başlamış. Kayışın şu anki durumu hiç iç açıcı değil. Yani fabrikanın önermiş olduğu kullanım süresini 5000 kilometre geçmiş kayış arkadaşlar. İncelmiş, çatlamalar başlamış. Yani demek oluyor ki benim görüşüm kayış değişim süresini yani 18.000 kilometreyi Enmex'ler için söylüyorum arkadaşlar. Yamaha Enmex'ler için kullanım süresini 18.000 kilometrede değişmesi gerekiyor. 18.000 kilometreyi aştığında kayışımız daha hızlı deforme olmaya başlıyor. Benim buradan anladığım bu. Çok fazla risk almaya gerek yok bence. Yani her an nerede başımıza neyin geleceği belli değil. Çünkü ben de dahil olmak üzere sahada yoğun bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. Kayışımızın bir anda kopup başımıza neler geleceğini de bilmiyoruz. Allah korusun kaza yapabiliriz. Daha da kötüsü yani yüksek hızlarda giderken koptuğunda trafiğin ortasında öyle de biliriz. Yani bunları söylemek gerekiyor. Bunlar maalesef doğrular arkadaşlar. Yani bazı ustalar bunun 50.000 60.000 kilometre gideceğini söylerken yani neye dayanarak söylüyorlar? Ben gerçekten bunu anlamış değilim. Fabrikadan daha mı iyi biliyorsunuz? Ya da yani bunu bu şekilde böyle bir açıklama yaparken bunun da dayanağını bize söyleyin ki ya ona göre biz bu kayışın kullanım süresini uzatalım. Ya bu işi mühendisler bilmiyor ya da bazı ustalar işkembeden sallıyor. Motorumuzun en önemli bir organı. Bu kayış koptuğunda başımıza nelerin geleceğini bilmiyoruz. En basiti yolda kaldığımızda masraf 2 katına çıkıyor. Belki şu kayışı tamam tasarruf etmeye çalışıyoruz. Belki maliyeti düşürmeye çalışıyoruz. Ama diğer yönden de risk almış oluyoruz. Hayatımızı tehlikeye atmış oluyoruz. Bence hiç gerek yok. Fabrika verileri neyi gösteriyorsa o şekilde yapmak daha doğrusu, daha mantıklısı. Benim görüşüm. Başka ustalar farklı düşünüyor olabilirler. Farklı görüşleri vardır. Saygı duyuyorum ama yani bize de bu kayışın 50-60 bin kilometre kullanılacağını söylerken yani dayanağını bize söylesinler. Yani neye dayanarak böyle bir şey söyleyebiliyorsunuz? Şu anki veriler gerçekten hiç sağlıklı değil. Kayış uzamış zaten, incelmiş.
tokat atıyor bir taraftan. Buradaki ek ortaya çıkmış. Çatlamalar başlamış. 18.000 kilometreyi 5.000 kilometre geçmiş kayış arkadaşlar. Çok da fazla bir kilometre yapılmamış yani. Geçmemiş, aşmamış. 5.000 kilometre. Ama ustalar bunun 50-60 bin kilometre kullanılacağını söylüyor. Neyse arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kasnağımızı açtık, temizledik. Çok fazla kanalda bununla ilgili videolar var. Detaya girmedim. Romanlarımız gayet sağlıklı. Masuramız gayet sağlıklı. Ön varyatörümüzde herhangi bir sıkıntı yok. Aynı şekilde burayı da temizliyoruz. Bir toplama aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Takmadan önce milimizi yağlıyoruz. Yani gres tutuyoruz. Çok aşırı bir şekilde değil. Yine aynı şekilde ön milimizi de gresliyoruz. Varyatörümüzü takarken elimizin temiz olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yani yaptığımız bakımın pek bir anlamı kalmayacak, diğer türlü gres olacak, yağ olacak takarken. O yüzden elimizi temizleyip ya da yıkayıp takmakta fayda var her zaman. Kayışla ilgili açıklamayı detaylı bir şekilde yaptım. Dediğim gibi arkadaşlar, yani Yamaha olsun, Honda olsun, kayışlarla ilgili bir özellikle gösterge paneline bunun değişim süresini eklemişler. Bu yüzden süresi geldiğinde yani uyarı yazısı sekmeye başlıyor. Uyarı yazısı sekmeye başladığında çok fazla değil. Belki 1-2 kilometre, belki benim gibi 3-5 kilometre kayışın kullanım süresini uzatabilirsiniz ama ben çok fazla da uzatmayı faydalı bulmuyorum. Artı risk. Ben çok fazla risk almak istemiyorum. Her şeyden önemlisi yani bu bizim ekmek teknemiz. Üzerinde geziyoruz. Üzerine bindiğimizde motorumuzla bir bütün, bir parça oluyoruz. Bu yüzden dolayı çok fazla risk almaya bence gerek yok. Yani dediğim gibi başka ustaların görüşleri farklıdır. Saygı duyuyorum. Ama bence doğru olan bu ve ben de doğru olanı yapmayı tercih ediyorum. Kayışımızı da sıkıştırmayı tekrardan göstereyim. Gözüküyor mu oradan bilmiyorum. Şimdi şu şekilde tutuyoruz. Kayışı sıkıyoruz. Yönünün doğru olduğuna dikkat ediyoruz. Şu arayı açıyoruz hafiften. Bacaklarımızın arasına kayışı sıkıştırıp iki elimizle kasnağı ayırıp şu şekilde araya girmesini sağlıyoruz. Bu şekilde kayışımızı takmamız daha kolay olacaktır. Evet, şu şekilde. Kayışımızın arada kalıp kalmadığında dikkat ediyoruz. Kayışımız araya sıkışırsa varyatörü çalıştırdığımızda kayışımız araya sıkıştığından dolayı muhtemelen kırılabilir. O yüzden kayışımızı takarken varyatörün arasında kalıp kalmadığına dikkat ediyoruz.
keçemizi de takıyoruz. Arkadaşlar varyatör kısmımız tamam. Diferansiyel yağını alacağım, motor yağını alacağım. NMAX'e ve PCX'lere ben her zaman genelde yağ ipon kullanıyorum. Bunu PCX ve NMAX kullanıcılarına tavsiye ederim. Arkadaşlar içinden çıkan yağı dökeceğiz. Böyle bakıyoruz. 950 gram desek 150 gramına düşüyoruz. 800 gram. 200 gram yağ eksiltmişiz. Kaç kilometre yol yapmışız? Ona da hemen bakalım. Motorumuzu hemen liften alalım. Şu şekilde geliyoruz. Ve evet yazımız, uyarı yazımız. Şuraya biraz yaklaşıyorum. Ve evet uyarı yazımız sekiyor. Şimdi onu da söndüreceğiz. Evet.
Toplam kilometremiz. Evet. 3350 kilometre yol yapmışız arkadaşlar. 3350 kilometre yol yapmışız. Yağ değişim süresinde biraz geçtik. Toplamda 200 gram yağ eksiltmişiz. Bence gayet güzel. Sıfırlıyoruz. Evet. Şimdi Vervelt'e geliyoruz. Boyutör karşımıza. 23.327 kilometre yol yapmışız. Değişim süresini 5.327 kilometre aşmışız. Kayışımızı da değiştirdik. Onu da sıfırlıyoruz. Evet. Kayışımızı sıfırladık. Normalde diferansiyel yağını 6000 kilometrede bir değiştiriyorum ben. Mesela şuraya Trip 2'ye diferansiyel yağ koyabiliriz, ekleyebiliriz. Diğer tarafa geliyoruz. Normal yağ. Kayış 0. Yakıt tüketimi. Daha anlık yakıt tüketimi. Litrede yakıt tüketimi. Totaldeki motorumuzun kilometresi 153.901. Hala dipleri, hala çok güzel. Yamaha kalitesi. Evet. Ben litrede kilometrede anlık yakıtta kullanıyorum. Burada. Bitmedi. Tabii. Yapmamız gereken bir şey daha var. Antifriz değişimi de yapacağız arkadaşlar. Motorumuzun antifriz değişmedi. Bayağı bir süredir. O plastik muhafazayı sökmem gerekiyor. Kapağı açabilmek için. Kapağımız alyanla arkadaşlar. Alyanla söküyoruz. Tapasını yıldız tornavidayla açıyoruz. Evet, antifriz tamamen özelliğini kaybetmiş gibi. Evet, bu kadar. Çok da fazla zorlamıyoruz. Arkadaşlar ben genelde yeşil renkli antivirüs kullanıyorum. Daha kaliteli bu. Elimizle havasını
Hortumu sıkarak alabiliriz. Öncelikle antifriz ölçüsü boğazın ağzına kadar dolduruyoruz tamamen. Antifrizsiz, yani normal suyla mümkün olduğu kadar motor kullanmamaya gayret ediyoruz. Yaz, kış motorumuzda, yani radyatörümüzün içinde mutlaka antifriz olmasına dikkat ediyoruz. Evet, bu kadar. Evet arkadaşlar, varyatör bakımıyla birlikte sıvı bakımlarını da yapmış olduk bugün. Bugün özellikle kayışla ilgili değinmiş olduğum bazı konular vardı. Kendi tecrübeme göre, yani bir süredir de bu kayış konusunu takip ediyorum. Özellikle yapmış olduğum çalışmalarda almış olduğum verilere göre kayışımızın değişim süresini uzatmamız tamamen bizim zararımız olacaktır. Bize hiçbir artısı yok. Yani avantajı yok. Aksi yönde dezavantajları var. Eğer mümkünse kayışımızı değişim süresi geldiğinde değiştirelim. 50-60 bin kilometre kayışın kullanılacağını söyleyen ustalara da yani bir şey diyemiyorum artık. Ama bu konudaki görüşlerine katılmıyorum. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.